Merhabalar sevgili dostlarım. Bugün yine bir geri dönüşüm videosu ile sizlerleyim. Bu etek aslında bir hamile kıyafetiydi. Benim yaklaşık 14 sene öncesi almış olduğum bir hamile elbisesi. Kenarda dur nereye kadar dedim. Onu değerlendirmeye karar verdim. Bu eteği El02'de görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Fakat oradaki fiyatı 70 liraydı. Yani ona 70 lira vermek yerine neden dikmeyeyim dedim. Bu kumaş, bu elbiseyi görünce işte dedim tam aradığım kumaş burada. Denim kumaş bulmakta açıkçası biraz zorlanıyorum. Hani belki kumaş sitelerinde falan vardır ama işte biraz fiyat da yüksek olunca bu şekilde geri dönüşüme gittim. İyi ki de yapmışım diyorum. Zaten sonucunu siz de görünce eminim çok beğeneceksiniz. Bu arada dikim aşamalarından çok bahsetmedim çünkü görünüyor. Buradaki cebimin ölçüleri, yani burada videoyu durdurup ölçülerini yazabilirsiniz. Siz de kalıp çıkartabilirsiniz. Bu şekilde ceplerin kenarlarına overlock çektim. Gösterdiğim gibi. Sonra kenarlarına teyerledim. Şimdi bu kısmı temizlemek için hamile kıyafetimin kemerini kullanacağım. Arka kemeri vardı. Onu ortasından sökeceğim. Biye şeklinde cep kenarına yerleştireceğim. Zaten şimdi siz de göreceksiniz nasıl yaptığımı. Bu fikir de çok dahiyane oldu. Oraya ayrı bir güzellik kattı. Bu şekilde kumaşımı, cebimi arasına alıp biyemi yerleştiriyorum. Sonra bir güzel teyerliyorum. Elimde elbisedeki dikişlerin rengiyle aynı kot ipim varmış. Onu çok sevindim açıkçası. Aynı renkte olması ayrıca mutlu etti. Bu şekilde eteğimin üzerine cebimi yerleştiriyorum. Bir güzel iğneliyorum. Sonra üzerinden teyerledim. Kayma yapmaması için, daha güzel ve rahat dikebilmem için teyerledim. Ve makine dikişlerini attım. Makine dikişlerimi göstermiyorum. O şekilde video çok fazla uzuyor. Açıkçası o yüzden makine dikişlerini göstermiyorum. Bu şekilde arka parçamı eteğin üzerine koyup kenarlarını da diktim. Şimdi bel ölçüsünü alıyorum. Belimin her iki yönünü gördüğünüz şekilde ölçüyorum. Toplamda 95 santim çıktı. Şimdi elbisemin kalan parçasından kemerim için parça çıkartmaya çalışıyorum. Elimde az bir kumaş olduğu için elbisenin her yerini kullanıyorum. 24 santimlik bir parça elde ettim. Onu ikiye böldüm, 12 santim. Sonra 12 kenarlarından birleştirdim, ikiye katladım. Toplamda tam 6 santimlik bir kemer elde etmiş oldum. Kemer lastiğimi belime göre ayarladım. Sonra birleştirdim. Şimdi her etekte yapmış olduğumuz gibi, yani etek değil aslında, her lastik takımında yapmış olduğumuz gibi lastiğimizin dört tarafına iğneler takıyorum. Aynı şekilde yine kemerin de dört tarafına iğneler takıyorum ve iğnelere girecek şekilde tutturuyorum. Bu işlem yine her videoda söylediğim gibi lastiğin kemere güzelce orantılı bir şekilde yayılmasını sağlıyor. Bu şekilde oradan dikişini atıyorum. Zaten şimdi göstereceğim. İlk dikişini atmış bulundum. Şimdi ikinci dikişini geçeceğim. İkinci dikişini de geçtim. Şimdi sıra geldi kemerimizi eteğimizi birleştirmeye. Yine
dört tarafına iğneler takıyorum. Eteğimin de dört tarafına iğneler takacağım. Kemerimi bu şekilde yine orantılı bir şekilde kemerimi eteğime yerleştirmiş olacağım. Evet, dikişlerimi attım. Güzelce overlock'la da temizledim. Kemerim eteğe yerleşmiş oldu bu şekilde. Elbisemin askıları vardı. O askıları ortadan ikiye birleştirdim. Üstünden dikişini attım. Uzun bir kordon oluşturdum. Şimdi kemerimde 2 tane ilik açıyorum. Burada aslında kuş gözü olsa süper olur. Ama ben kuş gözü çıt çıtım olmadığı için böyle elimle oraya ilik yaptım. Yine kotumu diktiğim iple ilik yaptım. Bu şekilde fena olmadı bence. Şimdi kordonuma iğne takıyorum ve yuvaya yerleştiriyorum. İçinden geçiriyorum. Bu şekilde eteğim de bitmiş oluyor efendim. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Bu geri dönüşümüm şimdiye kadar dikmiş olduğum geri dönüşümler arasında en sevdiğim, en favori olduğum etek geri dönüşüm diyebilirim. Gerçekten çok memnun kaldım. Yani Elsa Wakiki'nin eteğinden geri kalır yanı yok gibi. Yani tabii ki yorumlar sizde. Sizin fikriniz benim için çok önemli. Bana bunu yorum olarak belirtirseniz çok ama çok mutlu olurum. Tabii ki beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve yeni videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın efendim. Desteklerinizle büyüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.